Muhterem efendim, 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarını hayranlık hisleriyle ve gözyaşları içinde izledik. Olimpiyatların şu haliyle kemale ulaşmış olduğu söylenebilir mi? Hem şimdiye kadarki gayretlerin hem de bundan sonra gerçekleşmesini ümit ettiğimiz daha büyük ve güzel hizmetlerin zat halinize hatırlattığı hususlar nelerdir? Şimdiye kadar sizler gibi düşünen bu arkadaşların yaptıkları şeyler, meclis başkanının ifade ettiği gibi birisi bana gelse böyle bir şey yapacağız dese ben inanmam ona. Fakat gelişen o işin içinde bulunduğunuzdan dolayı bir kere o işin büyüklüğünü göremiyorsunuz. Şu anda dünya adına ifade ettiği şeyi de çok bilemiyorsunuz. Ehli dünya bu türlü şeyler ifade etmek için mucize diyor. Siz biraz işi hafifleterek şer'i endişelerinize de takılmamak için keramet diyebilirsiniz. Üstadın yaklaşımıyla daha selametli bir ifade ikram-ı ilahi der geçersiniz. Fakat sıradan bir iş olmadığı muhakkaktır bu. Bir dönemde düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz ve Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle bir kere o sevki ilahi onu iradi olarak nazar itibarı almak lazım. Yoksa farkına varmadan kendimizi nazara veririz. Nazara verme meselesi, kendimizi ifade etme meselesi, her şeyin merkezine kendimizi oturtma meselesi bazen ifadelerle olur. Bazen tavırlarla olur. Bazen olup biten şeylerin bize raci olması itibariyle mimiklerimizle ifade ederiz. Fırsat kollarız, biraz yaptığımız şeyden bir iki misal, bir iki örnek vermek için. Kendini ifade eder bunlar. Bunlar insan tabiatında olan şeylerdir. Bunları yenme uzun Allah'la münasebete bağlıdır. Bir bakıma belki bir cebri mutavassıt gibi insan kendi iradesine terettüp eden şeyleri de bütün görmezlikten gelmesine bağlıdır. Ef'al aleminde cereyan eden işleri bile onlar öyle cereyan ediyor, o şekilde cereyan ediyor, o şekliyle, o haliyle kabul etmemeye bağlı. Hakiki o tasarruflar Esma-i İlahi'nin tezahürlerinden ibarettir demeye bağlı. Daha ileri bir adımda sıfat-ı Subhaniye'nin tecellilerinden ibaret demeye bağlı. Daha ileriye doğru sıfat ve esma da silinip hafızandan gitmesi itibarat ve şe'n-i rububiyetin gereği demeye bağlı. Şimdi insanda o durum hasıl olacağına kadar insan hamdır. Şöyle böyle kendini ifade etmek ister. Yani hak ifade edilsin ama ben de ifade edeyim. Mesela ben de bir yerde bir yazı yazayım, bir gazetede bir köşe tutayım. Bir mecmuada 2 satırda benim imzamla bir şey çıksın. Bir televizyonda 3-5 kelimelik dahi olsa bir şey konuşma fırsatı bana da verilsin. Bazen şeytan bunları hayra matuf işler gibi de gösterebilir. Ben de mesela bazı şeyler biliyor olabilirim yani. Bunları neden anlatmayayım ki? Öyleyse bana o imkan, o yol verilmeli, o ortam hazırlanmalı. Ben de anlatmalıyım bunları. Eğer gerçekten Allah'a teslim olmuş değilse bu insan, yani kendini hala görüyorsa, bu insanın bu türlü mülahazaları şeytanidir tamamen. Daha basiti, diyelim ki şu anda inkişaf etmiş hizmetten bahsedilirken, alanıyla alakalı bir sahaya girilince, orada hemen bir öksürür, boğazını temizler. Evet orada şunlar yapılmıştı der yani, yapılmıştı. Yaptıktı falan demeden de kaçınır orada. O da şeytanın ayrı bir oyunudur. Nasıl olsa orada yapılmışsa işte oradaki falan temsilci tarafından bu işler organize edilmiş ve yapılmıştır denecek. Daha riyakarca bir tavırla mesele ifade etme olur. Nazik konular bunlar. O açıdan olup biten her şeye sevki ilahi deyip işin içinden sıyrılmak lazım. Bakın o iradi olacak. Öbürü bozuk tabiatımızın hırıltıları. Çünkü henüz saf tabiata ulaşamamışız. O nefsin tezkiyesine, kalbin tasfiyesine, hayvaniyetten çıkmaya, cismaniyeti bırakmaya bağlıdır. O olmadığı sürece biz o mevzuda irademizin hakkını vererek hep böyle sevki ilahi diyeceğiz.
Belki cebir gibi olur diye o tabirleri kullanmayacağız. Bazı şeyleri bazı şahıslara nispet etme, izafe etme gibi mecazi yollara sapacağız ama fakat temelde niyetimiz odur. Yani temelde niyetimiz her şeyi Allah yapıyor. Piyanonun tuşlarına ben dokunuyorum ama sesi çıkaran, beni hareket ettiren ve şuurumla oraya kilitlenmeme sebep olan Hazreti Müsebbibül Esbab'tır. Bunu böyle bileceğin ana kadar sen bu meseleleri iradenle ortaya koyman lazım. İradeni zorluya zorluya temrin yapacaksın, egzersiz yapacaksın. Sende bir alışkanlık, bir tabiat haline gelecek. Artık senin için bir başkası bile ben dedirtecek meseleleri ortaya attığında tiksinti duyacaksın. Niye midemi bulandıracak bu türlü şeyleri söylüyorlar ki falan diyeceksin. Şimdi Cenab-ı Hak bir ev açmaya sevk ettiği dönemde size o şartları, o konjonktürü değerlendirme imkanı vermiş, bahşetmiş, sevk etmiş sizi. Siz kendi kendinizi düşünseniz hali hazırda bu hizmetin içinde böyle bir rükün olma sizin aklınızın köşesinden geçmiyordu ve bilemezdiniz. Hali hazırdaki bu kocaman dönen çarkın planının, projesinin, stratejisinin 50'de birine bile vakıf değildiniz. İnsaf etmek lazım. Demek ki tam mebdede çok küçük şeylerde fakat büyümeye istidadı olan şeylerde Allah sizi işin içine öyle çekiyor. O küçük şeyleri öyle yaptırtıyor ki o küçük şeyler birer çekirdek gibi kocaman bir ağacın nüvesini teşkil ediyor. O gün size onu yaptırtıyor. Bir mevsim geliyor, ağacın başındaki meyveleri dermeye sizi sevk ediyor. O meyveleri dererken makul dermeye sevk ediyor. Onları yere atmıyorsunuz, kirletmiyorsunuz, sepetin içine koyuyorsunuz. Belki birbirinden izole ediyorsunuz. Sonra bir gün geliyor, bir pazar açılıyor önünüze. Yine siz planlamadınız onu. Bakın birbirine bağlı, müteselsil işler makro bir plan içinde cereyan ediyor. Ve siz oturup bir dönemde bunları planlamamıştınız. Bu defa bir ihracat yolu açılıyor sizin için. Diyorsunuz ki bu meyveleri ihraç edelim biz. Gitsinler bunlar dünyanın değişik yerlerine. Gittikleri yerlerde de ne öyle meyve var ne de öyle çekirdek var. Millet o çekirdekleri bulunca, ele geçirince diyorlar ki bunları bizim mümbit topraklarımıza dikelim, bunlardan birer ağaç çıksın. Bu da sizin planınızda yoktu. Sevki ilahi. Şimdi önümüzde gelecek günlerde Cenab-ı Hak vaade vefada bizi hulfe itmesin. Hulf ile mekrini bize göstermesin. Böyle devam ederse inşallah o küçük arkadaşlar yaştır, kıdemdir, baştır filan gibi hususların altında kalmadıklarından dolayı samimi olarak davrandıkları kanaatini taşıyorum. La üzekke alallahi ahada, Allah'a karşı kimseyi tezki etme küstahlığına da kalkışmayalım. Zannediyorum yaşları, başları, bilgileri, tecrübeleri, hayatın içine girmeleri daha yeni olduğundan dolayı böyle erken bir dönemde onların akıllarına kartarmış insanların aklına gelen şeyler gelmez. Zannediyorum. Bana ne derler? Onlar sadece hizmeti düşünürler. İyilik yaparlar, denize atarlar, Halik bilir derler. Bu mülazayla hareket ederler. Ama kartaran insanlarda kıdemle beraber hafizanallah bir kendini ifade etme marazı zuhur eder. Bu yaşlılık hastalığıdır. Ve çok zor kurtulur insan bundan. Bundan kurtulmak için sürekli iradenin hakkını vermek lazım. Sürekli kendi içinden kendi çıkarına beliren ne kadar mülaza varsa hepsine karşı ciddi bir isyan ahlakıyla karşı koymak lazım. Kendini hayra alıştırmak lazım. Ben dedim hayır. Yapmaya çalıştım hayır. Söyledim hayır. Ciddi bir isyan ahlakıyla balyoz gibi o benin tepesine vurmak lazım. Sana ait başarı, bil iltizam başarı, bil mütabaka başarı, bir tazammun başarı, ifade edebilecek ne kadar laf varsa ki onların hepsine bağışlarsanız lafı güzaf diyelim. Hepsinin başına iradenle o isyan ahlakına bağlı bir darbe vuracaksın, hayır diyeceksin. Çünkü temelde planı
bütün halinde görmek lazım. Dün neydi bu iş? Bir karınca yürüyüşü gibi bir şeydi. Eğer bugün Aşil ayağıyla koşmalar söz konusuysa şayet, bugüne kadar o aradaki boşlukları biz dirayetimizle, kiyasetimizle, fetanetimizle doldurmadık. Ne falanın konuşmasıyla, ne filanın konuşmasıyla, ne falanın yazmasıyla, ne filanın çizmesiyle. Bunları birer figüran olarak kullandı. Hazreti Müsebbül Esbab kullandı. O makro plan içinde onlara birer sorumluluk yükledi ve onlar da sevki ilahiyle o işin içinde kendilerini hissettiler. Hatta öyle ki konuma göre, imkana göre, şartlara göre, zamana göre, konjektüre göre ne yapacaklarsa o küçük şeylere de sevk edildiler. Mesela bir şey diyeyim. Sızıntı mecmuası çıkarılırken siz bir gün onun 700 bin küsür satabileceğine ihtimal veriyor muydunuz? Bir kısım akademik yazılar çıkacak. Bunlar başka dillere de tercüme edilecek. Ve insanlar bunları okuyacaklar. Bir menhelül ezbur mevrut halinde herkesin müracaat edeceği temiz bir kaynak halinde müracaat edilen bir ilim kaynağı olarak bir gün karşınıza çıkacağına ihtimal veriyor muydunuz? 5 bin, 6 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin ve şimdilerde böyle. Vade vefada hurf olmazsa şayet bir gün milyon da olabilir bu. Yani 1 milyon olunca da 5 milyon okuyucusu var demektir. 5 milyon elit o mecmuaya takılmış gidiyor onun arkasında. Meseleye makro plan açısından baktığınız zaman zaten kendinize mal edemezsiniz. Allah'ın işi sevki ilahi. Öyle ihsani ilahi çerçevesinde meseleler cereyan ediyor ki sahip çıkmak mümkün değil. Yani bir dağı devirdim demek gibi bir şey bunlar. Ben göğsümü verdim. Everest tepesini arka üstü yere yatırdım. Nasıl inanılmaz, kocaman, yalan sayılabilecek, kusura bakmayın, bir iddiadır bu. Bu işe de kenarından, köşesinden az buçuk sahip çıkıp kendine mal etme öyle kocaman bir iddia olur. Ha, mevsimi gelince Cenab-ı Hak size öyle şeyler yaptırtır ki bugün yapılan şeylere şaşırdığınız gibi, nasıl oluyor bunlar dediğiniz gibi, bir gün kocaman kocaman işler dünya çapında Allah'ın izniyle işler de zuhur edecek ve siz bu defa yine bir kenarından bakacak, diyeceksiniz ki acaba bunlar nasıl oluyor? Ama el verir ki kendimizden bilerek Allah'ın nimetlerini inkıta uğratmayalım. Onlara dışta birer fail aramak suretiyle, birer sebep aramak suretiyle nimetin kaynağına civa akıtmayalım. Onu gerçek sahibinden bilirsek, çekilen bir kuyu gibi, zemzem kuyusu gibi hep fışkırır durur. 2 milyon insan gider oraya. 2 milyon insan su içer. 2 milyon insan abdest alır. 2 milyon insan banyo yapar. Bitmez o su. Yine bitmez, yine bitmez, yine bitmez. Bir nebinin ayağını yere vurmasıyla veya meleğin ayağını yere vurmasıyla yerden fışkırmış minnacık cılız bir su. Çekersiniz. Yerin altındaki bütün su kaynakları kurur. Bulutların gözünün yaşı kurur. Başka tarafa kayarlar. Fakat o bitmez. Çünkü menbaı bitmeyenin elindedir. Hazineleri la tenfed olan Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Kendimize mal ettiğimiz zaman, azıcık kendimize bir şey ayırdığımız zaman onun bitirilmesi mevzuunda bir adım atmış oluruz. Bütün bunlar hep iradi olacak. Ama mevsimi gelince nasıl hareket edeceğiniz mevzuunda kafa kafaya veriyor, beyin fırtınası yaşıyorsanız, hep bu meseleyi düşünüyorsanız, ben vallahi, billahi, tallahi diyeyim, Allah sizi şaşırtmayacaktır ve isabetli yola sevk edecektir. Dünden bugüne geldiğiniz 30 senelik, 40 senelik zaman içinde nasıl şimdiye kadar hep isabetli bir süreç takip edildi, bundan sonra da Cenab-ı Hak sizi o isabetli sürece sevk edecektir. Çilekeş olma, öteden beri hep muzdarip yaşama mevzu peygamberlerin yolu olmuş. Hakiki peygamber varislerinin yolları olmuş. Şimdiye kadar insanlığın kaderini 50 defa onlar değiştirmişler. Eğer bir kere daha değiştirilecekse onlar değiştirecektir. İnsanlığın iftihar tablosunun etrafındaki çilekeşler. Günümüzdeki ifadesiyle ifade edecek olursak şayet,
yaşama zevkiyle değil de yaşatma zevkiyle sürekli çırpınıp duranlar. Bir yönüyle kendilerini nefyedip ispat noktasına başkalarını oturtanlar. Siz var olun, biz olmasak da olur diyenler. Batı dünyasında o türlü insan çok fazla yetişmediğinden dolayı onların felsefelerinde yaygınca ve objektif mülazaya bağlı böyle bir şey olmayabilir. Azdır onlarda. Böyle Saint Auguste gibi, Pascal gibi böyle, Jean gibi az insan vardır. Izdırap insanı azdır yani. İnsanlığın ızdıraplarını yukarıdan temaşa ediyor gibi temaşa edip de inleyen insan azdır. Fakat bizde de o insanları saymak mümkün değildir. Dünya kadar insan yetişmiştir. Dolayısıyla onlarda o türlü insanlar zirve kabul edilirler. Everest tepesi. Düz rakam olsun diye öyle deriz. 8888 metre deriz. Bizde bunların sayısı o kadar çok ki bunlar adeta silsile haline gelmiştir. Yani bir silsileyi Zeyb'i alsanız hepsi 8888 metredir. Hepsi ızdıraptır bunların. Bir Şah-ı Geylani'nin sinesine yarsanız kan yerine ızdırap bakar. Bir İmam Gazali'den ızdırap bakar. Bir İmam Rabbani'den ızdırap bakar. Bir Hazreti Sahip Kıran'dan, sahibi zamandan ızdırap bakar. Bir insan bu kadar ızdırapla insanları kurtarmak için çırpınıp duruyorsa, hatta kendisini onları kurtarmak için o bataklık içine atıyorsa, Allah Celle Celaluhu onu boşa çıkarmayacaktır. Temelde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi temiz, sağlam, çok önemli bir misyonla gönderilmiş bir insanın muzdarip olması bence tabiatının gereği olarak kabul etmek lazım. Yani ta baştan itibaren belki yani 10 yaşındayken böyle çevresindeki insanların haline bakınca belki kıvranıyordu. Ama o gün olup biten bu şeyler tespit edilemediğinden dolayı, kayda geçmediğinden dolayı onları bilemeyebiliriz. Bir ikinci mesele de o herkese kendi zaviyesinden bakar. Yani bu zanneder ki haşa böyle zannederken derken de o çevresini bilmiyordu manasına da hamledilebilir. Böyle düşünmek insan olmanın gereğidir zanneder. İnsan olan herkes böyle düşünür. Dolayısıyla açmaz yani. Füzuli'nin dediği gibi aşıkım dersen belayı dertten, ben aşıkım demiyorum bazen. Dertliyim dersen belayı dertten ah eyleme. Ah edip ayar ahından agah eyleme. Şimdi o içinde tutmuştur onları. Hiç dışa vurmamıştır. Hiç söylemez. Fakat o belli bir noktaya gelince artık tahammül serhattı zorlanıyor onu. Yıkılacak hale geliyor. Geliyor o tahammül serhattına çarpıyor. İşte orada iniltiler duyuluyor yani. Onun yatağın içinde kıvranıp durması, sabaha kadar uyuyamaması, kalkıp belki evin içinden dolaşıp durması, hep Hatice validemiz gibi ona zevci olmaya baştan yaratılış itibariyle müsait. Peygamberimiz için yani o makro plan içinde yine hazırlanmış bir şey. Efendimiz'i gönderen zat bir yönüyle onu anlayabilecek, onu dinleyebilecek. Daha ortada ne ümmet var, ne bir din var. Fakat onu sadece ahlakıyla kavrayıp kabullenebilecek yüce karakterli bir kadın gönderecek ona, hazırlayacak onu. O gelinliğiyle o hazırlayacak. O şebi arusu o planlayacak. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onu bir araya o getirecek. O onun için yaratılmış. Efendimiz için yaratılmış, başkası için değil. O bakımdan Hatice validemizi sıradan bir insan gibi görmemek lazım. Bir basiret kadını o. Ve çok bağlı Efendimiz'e. Düşünün ki ta bidayette kendisini anlatıyor yani. O anlatırken kendisini Efendimiz de buram buram ter döküyor. Sıkılıyor. O Hıdrı arkasında bir bakire gibi iffetli, hiç erkek yüzü görmemiş bir kızcağız gibi utanıyor, terliyor Hatice validemiz karşısında. Tam birbirini bulmuş. Uymuş yani ikisi birbirine. Onu hisleriyle okumak, anlamak ona mahsus bir şey. Çok önemlidir. Siz herkesi hisleriyle anlayamazsınız. Izdırabıyla okuyamazsınız. Onun için o kıvrandığı zaman fıkra anlatıp gülebilirsiniz. Onun olmadığı bir yerde kendi keyfinize bakabilirsiniz.
Fakat Hatice validemiz öyle değildir yani. Dolayısıyla onu okur. O da derdini onu anlayabilecek birine döker. Ama Efendimizin ızdırabı baştan itibaren vardır. Ama o yaşla mefsuden mütenasip gelişmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki işte o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda isteklerini ortaya koyması bir muzdarın isteklerini ortaya koyması şeklinde olmuş. Yani çıkmış Hira mağarasına, oradan insanlığın haline bakmış ve duyduğu ızdırap son haddine ulaşınca artık o tam bir muzdar haline gelmiş. O muzdarın duasına Allah icabet etmiş. Onun derdi neymiş? İnsanlığın kurtulması. Kurtarıcı olarak gönderen bir insanın mesajı kurtarmaya matuftur. İşte ona o mesaj gelmiş. İkra bismi rabbikellezi halak. O bakımdan yeni vasuvadel mevtler ızdırabı o kerteye gelmiş insanlara Cenab-ı Hakk'ın özel bir utufesi olacaktır. Bir lütfu olacaktır. ızdırap ne kadar derinleşirse, sineler ızdırapla ne kadar hafagan yaşarlarsa Cenab-ı Hakk'ın o ölçüde lütufları, o tufeleri de fazla olacaktır. Allah'ın inayetiyle. Ona bakmak lazım. Onda derinleşmek lazım. İşte Zat-ı Uluhiyet Hazreti Müsebbibül Esbab. Efendimizin ruhaniyeti altında bu meseleyi götürme ayrı bir güç kaynağı. Hafife alınamaz bu. Onun teveccühü, hatta şimdilerde yüzlerce rüyanın içine girerek gittiğiniz her yerde gelip sizin yataklarınızda yorganlarınızı üzerinize örtmesi gösteriyor ki hala gölgesi onun, sayesi sizin üzerinizde. Sayesi yere düşmez onun da. Itri öyle diyor. Sayesi düşmez yere, bir nakli tursun, mihri alem girsin, baştan ayağa nursun. Ama ümmetinin başına düşer gölge. O baş ona ait ruh ve mana ile meşbu ise onun başına düşer o gölge. Keza günümüzdeki muzdarip insanların ızdırabının semeresi de olabilir bütün bu muvaffakiyetler. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel islam fi kulli enha'il alem ve şrah sudurena ve sudura ibadike fi kulli enha'il alem ilel iman vel islam vel ihsan vel Kur'an ve ila hidmetina ve istakdimna fi hâze şe'n ve da' lena'l vudde beyne ibadike fis semai vel ard واجعلنا من عبادك المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاتك وأنسك وقربك ومحبتك ومعيتك وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا آمين ألف ألف آمين والحمد لله رب العالمين.